Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Haftanın son günü ve son videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere güzel bir teknik analiz hazırlayarak piyasayı yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bitcoin ile başlayacağız. Arkasından XRP, Solana ve AVAX gelecek. Bitcoin'de geri sayım başladı arkadaşlar. Çünkü çok sıkışan bir fiyat vardı. Uzun zamandır sıkışan bir fiyat var. Ayın 5'inden beri. Ve biz ayın 15'i ile 20'si aralığına kadar da bu fiyatın bu şekilde yataylayacağını konuşmuştuk. Bu bölümdeki gelecek bir kırılım hareketiyle de marketin yeni yönünün gerçekleşeceğini söylemiştik. Temelde yapmış olduğumuz analiz Elliott Wave analizi arkadaşlar ve sayımlarımız burada. Görmüş olduğunuz analizle arkadaşlar piyasayı burada 4 saatlik olarak yorumlamaya çalıştık ve buradaki A dalgasından sonra gelecek olan düşüşler 93.077, 94.500'lerin bizim için destek olabileceği, arkasından da sert bir yükselişle 99 ila 102.000 bandına kadar da fiyatın C dalgasıyla son hareketini yapmasını bekliyorduk. Cuma günü belli bir satış gerçekleştirdi. 94.500, 96.000 band aralığında fiyat yataylamaya çalıştı hafta sonu ve buradaki C dalgasının kısa kalmasını konuşmuştuk. Bu bölümde hala 99 ila 101.000 aralığında bir satış yeri olabilir. Fiyatın yeni açılacak haftalık mumuyla beraber ani bir pumpta herhangi bir şekilde yönümün değişmeyeceğini belirtebilirim. Ama şu an buranın lokal olarak bir tepe olduğunu varsayarak buradaki C dalgasının bittiğini konuşursam eğer düşüşün nasıl geleceğini şimdi konuşacağım arkadaşlar. Bu bölümü kapatıyorum ve şimdi sizlere burada gelebilecek satış varyasyonlarından bahsedeceğim. Nasıl bir satış hareketi ve karakteri göreceğiz. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki dalga yapısında arkadaşlar böyle bir destek olduğu için fiyatın da bu destekten devamlı long yediği için buradaki kırılım ani bir şekilde gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Onun da bu şekilde bir hareketle negatif senaryo için konuşursak buradaki hareketten sonra tekrardan bir çıkış, biraz daha düşüş ve yeni bir çıkış, yeniden düşüş, yeniden bir çıkış ve sonra sert düşüşle buradaki ana yapıdaki son dalgada sertliği beklemekteyim. Çünkü bunun buradaki satış karakterinin ne longa ne de short'a izin vermesi gerekiyor. Fiyat eğer ki buradan çok sert bir şekilde salarsa zaten burada herkes short açabilir ve kazanabilir. Market bunu istemeyecektir. Burada ufak bir short, tekrardan kapanış, ufak bir short, tekrardan kapanış, ufak bir short, tekrar kapanış ve son satış tarzında buna benzer bir satış varyasyonu bekliyorum. Bu dalga yapısından sonra da buralardaki düşüşün son dalgasını konuşacağız. Şimdi bakalım piyasa bizim için negatif mi ya da daha pozitif mi bakmamızı istiyor? Onu bir konuşalım. Temel olarak trendimizi belirlemek gerekiyor ve trend bizim için şuydu arkadaşlar. Ana yapımızdaki trend dalgası Bitcoin'de düşüştü ve buradaki düşüş hareketiyle beraber de Bitcoin'de bakın arkadaşlar bu bölümden bir short dalgası geldi. Burada kullanmış olduğumuz yerlerden sonra da fiyat orta banda kadar kendisini getirdi ve bu bizim sürekli kanalda kullanmış olduğumuz bir trend bazlı analiz. Bu analizde 99.400'lerden sert bir satış gelmesi ve burayı kıramaması hala düşüş trendinin içinde olduğunu ve negatif senaryoların daha olası olduğunu bize gösteriyor. Orta bandtan destek alması güzel. Buradaki bir pozitif hareket olarak bakabiliriz. Ama bu bölümde de arkadaşlar fiyatın acil bir şekilde 97-98'leri görmesi gerekiyor ki bu trendten kurtulabilme varyasyonlarını konuşalım. Ama benim için şu an ana hedef trendim gördüğünüz gibi bu trend. Bir yükselen yapımız vardı. Ben onu son videomda söylemiştim. O da buradaki yapımızdı. Dedik ki eğer ki yükselebilirse orta bandı hedefler. Ve bakın orta bandtan da fiyat aynı şekilde red yedi. Bu da bizim için negatif bir senaryo. Buradaki reddin bizim için ortalama 94.000'leri test etmesi doğaldır arkadaşlar. Önemli olan kırılım buradaki fiyatın kırılmasıyla gerçekleşecek bir durumdur arkadaşlar. Şimdi bunu da söyledikten sonra daha kısa vadede bir yükselen trend vardı. Onun için ufak bir trend bakacağız ve bundan sonraki daha zoom yapmış olduğumuz bir yerden fiyatın nasıl hareket ettiğini inceleyerek daha ortalama bir yer bulmaya çalışacağım. Bakın şimdi buradaki bu yükselen yapıdan sonra fiyat orta banda kadar kendini getiremedi. Ve buradaki yükselen trend ilk başta kırıldı. Bu bizim için ilk negatif sinyalin başlangıcı. Ama bakın bu 4 saatlik mum hala içine atabilir. O yüzden beklemekte fayda var. Benim Elliott olarak baktığımda görmüş olduğum ilk şey şu. 382'nin geçilememesi. Ve bu bizim için çok kritik. 382'den sonraki gelen satış hareketi 236'lardan tekrardan 97.000'lere kadar kendisini hedeflemeliydi. Ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Fiyatta bir satış geldi. 382 redleri arkadaşlar genelde sert satışlar getirir. Elliott Wave metoduyla baktığımda sizlere bunları çok rahat söyleyebiliyorum. Peki bu nasıl olacak hocam? Nasıl gerçekleşecek? Buradaki düşüş senaryosunda
İnsanlar bir anda bu şekilde bir dump hareketi görebilirler mi? Bence şu an için uygun değil bu. Nasıl bir dump hareketi bekliyorum? Buradaki fiyattan ufak bir çıkış, tekrardan bir red, yeni haftalık mumun açılışı, tekrardan bir red, yeni günlük mumla beraber 4 saatliklerin konsolide olması, buradaki düşen yapının biraz daha kendini konsolide etmesi, biraz düşmesi, geri çıkması, bu şekilde anlamsız bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Aynı şu bölgedeki gibi bakın. Burada bir düşüş var. Buradaki düşüşte longa ve short'a kesinlikle piyasa izin vermiyor. Burada herkesi devre dışı bırakıyor ve diskalifiye olan kişiler de şu an markette bıkkın durumdalar arkadaşlar. Yeni yön bekliyorlar. O yönü de bulabilmek için sert bir satış gerekiyor. Ondan dolayı da bu sert satışın daha bu şekilde gelmesi normaldir. Çünkü anlamlandırılmaması gerekiyor. Hemen short'un ve long'un çok basit bir şekilde gösterilmemesi gerekiyor. Ben bu taraftayım. Market maker olarak bu şekilde düşündüğünü varsayıyorum kendim. Buradaki hareketin bu şekilde dalgalı ve kırıldı kırılmadı, geri içine geldi geri çıktı gibi hareketlerle anlamsız bir şekilde trade'den uzak tutulmaya çalışan insanlar olmasını düşünüyorum. Ve bundan sonra marketin son bölümündeki dalgada daha büyük bir sert hareketle karşılaşacağını düşünüyorum. Benim varyasyonum bu. Pozitif olması durumunda kesinlikle şuradaki düşen yapıdan kurtulması lazım arkadaşlar. Fiyat buradan kurtulmadığı sürece bende pozitif bir senaryo yok. Onu net söyleyeyim. Çünkü trend belli. Bu trendin içinde geçirdiğimiz süre belli. Yapmış olduğumuz Elliott Wave analizi belli. Buradaki negatif senaryolarla beraber fiyatın da daha negatife yakın olduğunu konuşabilirim. Bunları sizlere anlattıktan sonra arkadaşlar şimdi XRP'ye geçiyorum. XRP'de nasıl bir öngörümüz vardı? Trend bazlı yapmış olduğumuz analizler bizlere neyi çağrıştırıyordu? Onu göstereceğim. Bakın biz XRP'de gene aynı şekilde bir düşen yapıyı konuşuyorduk burada. Diyorduk ki bizim için düşen yapı budur ve buradaki düşen yapının içinde fiyatın orta banttan red yediğini gördük. Sonrasından alt bandın destek olduğunu gördük ve buradaki hedefinde tekrardan orta bant olmasını bekliyorduk. Buranın kırılımıyla beraber XRP'nin bu bölümden orta bandı hedefleyip yukarıları hedefleyebileceğini konuşmuştuk. Bunun tek koşulu şuydu. Buradaki hacimsel bir kırılım. Bu kesinlikle gelmedi. Ve bu bölümdeki arkadaşlar düşüş yapısı alt bandı tekrardan hedefleyerek bu cuma günden itibaren fiyat kendini buralara kadar konsolide etmeye çalıştı. Benim şu an için XRP'de düşüncem şu. Hatırlıyorsanız canlı yayınlarda da size bahsettiğim XRP'deki bir yükselen kanal vardı ve o buydu arkadaşlar. Buradaki yükselen yapıdan sonra fiyatın buralardan kırılması, tekrardan altına gelip bir test etmesi negatif senaryoya daha yatkın olduğunu gösteriyor. Piyasada bir kırılım var arkadaşlar ve XRP'de şurası çok bariz bir şekilde insanlara destek olarak gösteriliyor. Bakın bu bölüm dirençti. Bunu herkes çiziyor şu an. Bu bölüm kırıldı, test etti. Yukarı yönlü test etti, yukarı yönlü test etti. Arkadaşlar bu sefer muhtemelen burayı kırması gerekir diye düşünmekteyim. Çünkü neden? Buradaki yükselen bir trendten hala red yedi ve kırıldı. Aynı zamanda düşüş senaryosundaki ana trendi olan bu bölümden de fiyatın hala kendisindeki orta banttan kurtulamaması benim için negatif senaryolara daha yatkın olmamı sağlıyor arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hedefler neresi olabilir? XRP için nereye kadar bir düşüş, sert bir düşüş gerçekleşebilir konuşabiliriz. Bence şu an buradaki 618'i beklemek çok doğal olacaktır. Orası da yaklaşık 2 dolar 10 sent bölümleri. Bu bölümlerin geçilmesiyle beraber de arkadaşlar 1.618'lere kadar derinleşebilen bir satış görebiliriz. Yani fiyat burayı eğer ki çok sert kırar ve konsolide olursa buranın yeni kırılımı ile beraber 618'in yeni kırılımı ile beraber buralara kadar derin bir satış gerçekleştirebilir. 1.5 dolar 1.20 aralığında. Bunları arkadaşlar söylememdeki olay kesinlikle bir felaket tellallığı yapmak değil, teknik analizin disiplinine uygun fiyatların bize nasıl bir metrikle karşımıza çıktığını analiz etmek ve buradaki hareketlere karşı da kendimizin nasıl bir şekilde opsiyon alabileceğini konuşmak arkadaşlar. Şimdi buradaki yükselen yapının XRP'de de kırıldığını gördük. Şu bölümdeki yükselen yapının. Ve bu bölümün kırılmasıyla da zaten şu bölümlerin hedef olacağını söyleyebilirim. İlk başta buraya bir fiyat atacak olursam şöyle düşünebiliriz. 2.10'lar, 2.11'ler. Buralar bizim için ilk yerler olabilir. Ve arkasından gelecek sert dalgayla da artık o bölümü konuşacağız arkadaşlar. Kısa kalabilir, uzun kalabilir ama bu bölümleri konuşacağız. Çünkü fiyatta pozitif bir senaryo yok. Öncelikle fiyatın XRP'de canlı yayında söylediğim gibi şu bölümü aşması gerekiyordu. 2 dolar 92 senti aşamaması daha negatife, daha bir satış baskısına itmekte arkadaşlar. O yüzden bu senaryoyu unutmamakta fayda var diliyorum.
Bitcoin'deki bu dalgalı ve yavaş satışın gelmesiyle beraber de bu bölümlerin de böyle yavaş yavaş tırtıklanarak buralara gelmesi doğal olabilir arkadaşlar. Yani tek seferde tek mumla sert satış yemesidense bu şekilde de gelmesi bir opsiyon olarak durması gerekiyor. Buradaki alt bandı kırarsa eğer 2.45'ler geçilirse XRP'de satışın direkt 2.10'lara kadar devam edeceğini düşünüyorum. Umarım kimse terste kalmaz arkadaşlar. Markette bir negatif hava söz konusu. Pozitife çevrilmesi için kesinlikle piyasanın 2.75, 2.80'in üstünde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. O zaman bizi ikna edebilir 3.10'lara gideceğine. Ama eğer ki buralardaki bu iki kritik yeri geçemediyse fiyatta maalesef biraz daha kötü senaryolar ortaya çıkacaktır. Bu kimine göre çok kötü, kimine göre bir fırsat arkadaşlar. Bunu marketteki insanlar değerlendirecek ve bakacaklar. Bunu söyledikten sonra şimdi Solana bakacağım ve Solana'daki hareketlilik bizim için neydi? Bakın kanalımız hala burada duruyor. Bu bölümlerde bizim çizmiş olduğumuz bir yükselen yapı vardı ve Solana bu bölümdeki orta bandı kaybetti arkadaşlar. Bakın 2 defa, 3 defa buradan tepki aldı ve bu tepkiden sonra buraya gelip bir red yedi fiyat. Buradaki negatif eğilimle beraber de fiyatta bir düşüş tekrardan gerçekleşti. Şimdi bu kadar sert bir satıştan sonra fiyatta yeni bir yükseliş ve atak bekleyen insanlar olacaktır. Ama marketteki düzeltme yerlerine kadar fiyatı beklemek, oralardan biraz daha tepki alabileceğini düşünmek mantıklı olur. Hayalperest yaklaşmamak gerekiyor. Fiyatlara çok duygusal yaklaşmamak gerekiyor. Çok düştü alalım demek çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan buradaki çıkışı göstermesi, düzeltmesinde bir daha buranın kırılamaması bizim için önemli bir opsiyon olacak. Ondan sonraki çıkış dalgalarını konuşabileceğiz. Ama piyasada şu an böyle bir hareket yok. Solana da zaten sıkıntılı bir durumda. Umarım bunlar da kendisini konsolide edecek bir evreyi yatay olarak geçirir. Yani ne demek istiyorum? Bu bölümde bu şekilde hareketler yaparak kendini yataylayarak konsolide etmeye çalışır. Yoksa fiyattaki Bitcoin özelinde de gelecek olan satış baskısıyla beraber bu bölümler çok sert bir şekilde aşağıya doğru gelebilir. Düşüncem şu, Solana'da önceki videolarda da söylemiş olduğum gibi bu 618'ler Solana'nın arkadaşlar bu bölümlerde 618'lerin test edilmesi gerektiği ve burada hala test edilmedi ama çok yakın bir fiyat olduğu için kabul edebiliyorum. Buradaki hareketle beraber de fiyatın şu 0.5'i kesin kırması lazımdı, kıramadı. Eğer ki bu tarz bir atak gelirse 190 dolarlar bizim için yeniden pozisyonun red yiyeceği yerler olabilir. Ama şu bölüm benim için çok önemli. 0.786 ve 89 bölgesi yani 121 dolarla 135 dolar benim için çok önemli arkadaşlar. Bu bölümlere kadar fiyatın gelmesi kendisine daha iyi bir alıcı bulmasına olanak tanıyabilir diye düşünüyorum. Umarım terste kalmayız. Umarım marketin yönü pozitif olur ama analizlere baktığım zaman pek öyle bir hava sezmiyorum. Kırılımları göreceğiz. Bu hafta içinde belli oynaklıklar başlayacaktır arkadaşlar. Zaman gerçekten çok daraldı ve ne tarafa patlayacağımızı market bize gösterecek. Şimdi gelin kısaca bir AVAX bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Bakın arkadaşlar bu bölümdeki çöp hareket ve fiyatın şunu çekelim artık. Bakın orta banttan fiyatın red yemesi bizim için önemliydi ve geldi. Tekrardan çıktı ve yine bir red yedi. Tekrardan çıktı ve yine bir red yedi. Fiyatın bize buradaki çıkışta göstereceği hacim net böyle olmalıydı. Üst banda gitmesine gerek yok arkadaşlar. Net bu şekilde bir hareket olmalı ve tekrardan kendini konsolide ettikten sonra kanalın üst bandını denemesini bekleyebilirdik. Ama bakın orta banttan sürekli bir red yeme durumu içinde ve kendisini yine buraya attı. Ben AVAX'ta bu bölümü hala çöp olarak nitelendiriyorum. Bu bölümü kapatıyorum arkadaşlar. Bakalım fiyattaki yön kırmızı yön olacak mı? Biz yaklaşık olarak yeni yıldan sonra 45 dolarlarda bu şekilde bir XRP'nin short yemesi gerektiğini, akabinde bu bölümlerdeki çöp bölgeden çıkışından sonra 22-23 dolarlara kadar fiyatın düşeceğini, yine aynı şekilde buradaki bu bölümden sonra orta bandı hacimli kırmadığı takdirde yani benim için 29'u kırması lazım arkadaşlar AVAX'ın. Kırması lazım ki ben diyebileyim evet kanalın üstüne doğru çıkabiliriz. Böyle bir hareketi de şu an öngörmüyorum. O yüzden markette daha sert, daha altcoin'lerin ezildiği bir evre olabilir diye düşünmekteyim.
Bundan sonraki hareketlerdeki durumları konuşacağız. Eğer ki ben burada AVAX'ta bir alıcı olsam nerelere bakardım? Önemli olan soru bence buydu ve ben şunu çok rahat söyleyebilirim arkadaşlar. Haftalık olarak benim bir kere burada AVAX alacak olsam arkadaşlar, AVAX'taki potansiyel yerler benim için AVAX'ın ucuz olabileceği diyeceğim yerler 12-13 dolarlar arkadaşlar. Bu bölüme fiyat kendini atarsa ben AVAX'ta evet AVAX iyi düştü ve marketi bir salladı diyebilirim ve buradan sahiplenebilirim. Ama şu an için herhangi bir şekilde AVAX alımım yok. Buradaki kırılım gelirse bu şekilde 38-37'lere tekrardan dönüşünden AVAX'a talip olabilirim. Ondan sonraki yükseliş senaryosunu konuşabilirim arkadaşlar. Ama şu an fiyattaki dengesizliği, kararsızlığı görüyorsunuz. O yüzden bu bölümlerde çok fazla markette olmamak, haberlere itimat etmemek, biraz uzak kalmak, marketin kendi hareketini yapmasını sağlamaya fırsat tanımak lazım. Kendinizi doğru yere konumlandırmaya çalışın derim arkadaşlar. Çünkü ani hareketlerle piyasada çok fazla kişi terste kalabiliyor. Çok fazla kişi sıkıntı yaşıyor. Bunlardan dolayı da arkadaşlar bir zaman tanıyın. Marketin kırılması için bekleyin derim. Bunun için de zaman az kaldı ve umarım bu dönemleri de beraber atlatır geçeriz ve daha düzgün dönemlerde yeniden güzel analizlerle karşınızda olabilirim. Diyorum, lütfen buraya kadar dinlediyseniz videoma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.